Z kuşağı amaçsız, hedefsiz, motivasyonsuz, hep sızları yazın. Ama bu çocuklar böyle olmadı ki. Aslında o kadar ince bir işçilik ki çocuk yetiştirmek. Bugün toplumsal şiddetin en büyük temelinde yine anne baba var. Anne baba bu çocuğa ne yaptı da bu hale geldi? Ya da ne yapmadı da bu hale geldi? Biz hep yaptıklarını konuşuyoruz ama yapmadıkları çok fazla şey var. Aile yapısı çöktü mü Türkiye'de? Bak olay ne biliyor musun? Çöktü mü? Dinle beni. Anne babalara sesleniyorum. Ufacık bir şeyde çocuğunuzu psikoloğa götürmeyin. Bana göre bir çocuğu psikoloğa götürmek travma yaratıyor. Zorla yemek yedirilen çocuklar aslında şiddeti öğreniyorlar. Bizim toplumumuzun şu anki temel sorunu hayata hazırlanmamış insanlar. O nedenle mi bu kadar çok intihar, madde bağımlılığı, o nedenle mi Şimdi- bu kadar mutsuz çocuklar, cinayetler Sen bir şey var? söyledin. Biz sanıyoruz ki bunlar arttı. Aslında bunlar hep var olan şeylerdi ama gözükmüyordu. Görünür ortamda değildi bunlar. Efendim merhaba, bir uzman görüşü programında daha sizlerle birlikteyiz. Profesör Doktor Oytun Erbaş'ta biliyorsunuz ki yayınımızı yapıyoruz. Çok kıymetli bir konuğumuz var bugün. Serap Serenat bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, her ikiniz de hoş geldiniz Oytun Hocam. Serap Hanım'la sizi tanıştırmıştım ben daha önceden. Bir hafta önce kadar Serap'la tanıştık. Sosyolog. Evet. Yazar ve bugün uzman görüşünde konuşmadığımız iki konu konuşacağız. Toplumsal sosyoloji ve şiddet konuşacağız. Evet. Evet. Sizinle hep konuştuğumuz konular. Tabii ben ilk önce sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bir insanın bir insana yapabileceği en kötü şey şiddettir. Esasında hayvanlar arasında baktığınız zaman primatlar dışında, yani işte makak, rhesus maymunları dışında sadece kavga şeyden çıkıyor, işte dominanslik kavgası, yani yiyecek kavgası. Onun dışında ya ben bunu canım sıkıldı bir gidip ısırayım yok. Hani mesela bu primatlarda var, yüksek maymunlarda. Mesela yüksek maymunlar canı sıkılıp gidip başka gruptan erkekleri dövüyorlar. Yani akşam çıkıyorlar. Onlara dolaşıyor orada. Hiçbir sınır ihlali yok. Gidiyor ona bulaşıyorlar birbirine. Ya bu bulaşma yüksek kognitif bir süreçte oluyor. Yani neyini sevmedim hani yani birbiriyle dövüşüyorlar. Ve çok ilginç bir şey daha var. Onu da söyleyeyim, sonra Serap anlatsın. Özellikle çayır çimen olan bölgelerde, işte ormanlarda, şurada burada maymunlar yağmur yağmayan dönemlerde geçiniyorlar. Çünkü o zaman herkes aç. Yiyecek yok, enerji yok. Ne zaman yağmur yağdı, ormanlar yeşerdi. Bunlar yiyip içiyor. Karınları doyduğu zaman buna da şey diyorlar, kognitif obezite deniyor. Yani kafan böyle dolduğu zaman işin iyi, her şey iyi. Sonra diyor ki yemek bulduk, herkes cinsellikle yaşıyor. Sonra diyor ki bize bulaşalım. Ve hiçbir sıkıntı olmadan kavga başlıyor. Yani kavganın sebebi primatlarda kesinlikle şımarıklık. Yani bir şeyleriniz olduğu anda karnınız tok, sırtınız pek oldu mu toplumsal şiddetle başlıyor. Esasında şiddet fakirlikle değil, esasında zenginlikle de Evet. oluşan bir şey. Ben bunları söyleyeyim, benim hani biyolojik olarak bildiğim şeyler bunlar şiddetle ilgili. Sonra sen anlatırsın. Evet. Ben şöyle toplumsal şiddetin temelinde aile olduğunu düşünüyorum. Ben aileci bir sosyoloğum açıkçası. Yani çocuk dünyaya sıfır beyinle doğuyor. Tertemiz bir beyinle doğuyor. Daha sonra bu çocuk hayatta neleri gerçekleştiriyorsa ben hep şunu sorguluyorum. Anne baba bu çocuğa ne yaptı da bu hale geldi? Ya da ne yapmadı da bu hale geldi? Biz hep yaptıklarını konuşuyoruz ama yapmadıkları çok fazla şey var. Çocuklarına değer vermiyorlar. Onları halk ağzıyla adam yerine koyup dinlemiyorlar. Sen sus çocuksun dedikleri anda olmuyor. Şimdi çocuk aslında bir tabir. Aslında o da bir birey. Yaşı küçük bir birey. Ve ilgiye, sevgiye, en önemlisini biliyor musunuz? Öğrenmeye aç. Anne baba bu gelişmeyi, yani onu yetiştirmediği zaman çocuk ne oluyor? Bir aidiyet duygusu oluşmuyor çocukta. Ne oluyor? Bir yere ait hissedemiyor. Aslında şimdi bir şey söyleyeceğim.
bunu sizinle konuşuruz yine. Hiperaktivitenin temelinde aidiyetsizlik vardır benim için. Şimdi çocuk düşünün, ailede anne baba tarafından görünmüyor. Görünmüyor ne demek? Yani altının değiştirilmesi, sadece işte yemeğinin yedirilmesi vesaire değil. Onun anne baba tarafından anlaşılması lazım. Anlaşılmadığı zaman çocuk ne yapıyor? Kendisini ait hissetmiyor o aileye. Hiçbir yere hissetmiyor. Ne oluyor, bu çocuk okula gidiyor. Oraya kendine ait hissetmiyor. Aidiyet duygusunu çocuk hiç yaşamamış ki. Oyun oynuyor, başında duramıyor. Oraya kendisine ait hissetmiyor mesela gibi. Sonra ne oluyor? Kendisini bir şekilde gerçekleştirecek ve sırf hiperaktivite damgası yediği için işte psikolog gezdiriliyor ve çocuk şunu diyor: ben ne yaptım bu hayatta diyor. Aslında o kadar ince bir işçilik ki çocuk yetiştirmek. Bugün toplumsal şiddetin en büyük temelinde yine anne baba var. Diyorlar gençlik nereye gitti? Hayır, gençlik hiçbir yere gitmedi. Gençlik nereye götürüldü sorusunun sorulması lazım. Hiç anne baba kendisine bir dönüp bakmıyor. Ben nasıl anneyim, nasıl babayım, bu çocuğumun ihtiyaçları ne diye düşünmüyor ki. Bir toplumsal sınıfa ait olabilmek için işte özel okullara gönderiyor. Ama benim çocuğumun ihtiyacı ne var diye hiç düşünmüyor mesela. Ne oluyor? Çocuk ait hissetmiyor, şiddet başlıyor. Çocuk kaygılanıyor, kortizon seviyesi artıyor. Sinirleniyor. Sinirini ne yapacak? Vurarak atacak. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama benim görüşlerim bu yönde Şimdi hocam. şöyle, ben bu şey işlerine girince, neuroscience işlerine girince, eskiden bir şeyle ilgili bir şey duyduğum zaman onun tek olduğunu düşünürdüm ben. Yani ne demek mesela? İşte fakirlik bir şiddet sebebi. Doğru. Gerçekten de bakıyorsunuz düz ayak böyle. Ama bazen zenginlik de şiddet sebebi. Yani şunu söylemek istiyorum. Esasında birbirine zıt gibi görünen şeyler birbirinin aynısı olabiliyor. Yani şöyle bir şey. Hani psikiyatride vardır ya, narsist olmak için iki tane farklı şey gerekiyor. Ya seni aşağılık görmüşlerdir, Evet. ezmişlerdir. Sen de yeneceğim seni İstanbul'un demişindir, topunuzu. Ya da öbürsüne de her yaptığına bu nasıl bir çocuk, seni o kadar hani şey uçmaz müritler uçur gibi. Topluyorlar. İki tane zıt durum. Biri arkasından onu olmayan değeri vermekle narsizm yapıyor. Evet. Biri de olduğundan aşağı değer vermekle narsizm. Yani psikiyattaki zıt şeyler aynı şeye sebep olması, sonuca bağlanması beni çok endişelendiren bir şeydir. Yani o nedenle ben psikiyatrik kavramlarda ya da psikolojik kavramlarda tek doğru olmadığını, hatta şöyle bir şeyim vardır benim. Bu esasında bir kopya vereyim size hayatta. Karşıdaki adam ne söylediyse ben ona karşı çıkarım. Ve bunun aynı sonuçlara sebep olacağını savunduğum zaman karşıdaki çıldırtırım ben. Ama bilimsel bir gerçektir esasında. O nedenle birçok insanı da alt ederim böylelikle. Yani esasında keşke bunu bilseydi ama bir bilim adamının en önemli özelliği konulara yukarıdan bakması, geniş açıyla bakabilmesidir. Ben sana bu konularda kesinlikle katılıyorum. Yani sen bu konuyu tam zıt da anlatsan doğruydu. Yani onun için relax. İşte bizim işimiz böyle bir şey geliyor. Senle iki tane işte psikolog ya da sosyolog farklı şeylere savunup birbirinizle dövüşüp ben de şunu diyebilirdim. Arkadaşlar bunlar ikisi de aynı şeye sebep oluyor dediğim zaman da halk şöyle derdi. Abi Oytun Hoca bu işi çok iyi biliyor. Böylelikle burada ben in siz de out olurdunuz ve ben bu yarışmayı yine kazanırdım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi birkaç başlık söyleyeyim. Oradan şey yapın. Amerika'da bir ara şey yasaktı bazı eyalette. Küretaj yasaktı. Kürtaj. Evet. O küretaj esasında. Öyle mi? E harf var. Küret. Küretaj. Yani Küretaj. kazıyorsunuz. Küretaj yasak olduğu dönemlerde bakıyorlar ki suç oranları fazla. Neden? Küretaj yasası çıktığı zaman suç oranları azaldı. Çünkü istenmeyen çocuklar aile bunları istemediği için dediğin tam doğru bir şekilde buna hissettirmişler. Yani. Biz seni istemiyoruz ya. Yani biz seni aldıracaktık küretajı halk arasındaki adıyla ama yasak aldıramadık. O çocuklara hep şey davranmışlar. Yani hep onlara bir şey gibi, fazlalık gibi davranmış. Yani Bu çocuğu çok etkilemiş. Evet ya bakın ya bir küretaj yasası yani şimdi Amerika'da ve Avrupa'da bizim bir farkımız var. Orada epidemiyolojik veriler çok iyi olduğu için siz bir çıkarıma gidebiliyorsunuz yani. Şeyde. İkinci olarak mesela eşinden ayrılan kadınlar.
Çocuklarında daha çok suç olmuş. Çünkü eşinden ayrılan kadınlar paraları azalmış. Şehrin daha kötü mahallelerine gitmişler. Orada 2 odalı evden bir odaya düşmüşler. Direktman çocuk bu sefer daha stresli bir ortam ve suç örgütlerine bulaşmaya başlamış. İkinci bir çıkarım. Yine çok güzel bir şey değindin. Aileyle ilgili bir örnek vereceğim sana. Hindistan'da çok fakir yerler var. Çok zengin yerler var. Bakmışlar ki en iyi çocuklar kesişim yerlerinden çıkıyor. Bu şu. Evet. Fakir ailelerin çocukları anneleri temizliğe gidiyor zengin evlere. Onlar da diyorlar ki çocuklar yanında gidiyor. Fakir bir halde zenginliği görüyor. Onlar okumuş falan falan çocukta bir özenti oluyor. Ve bu çocuk diyor ki ben böyle olmayacağım böyle olacağım diyor. Bu. Onun için anne gecekondu mahallesinde ama çocuk anne temizliğe gittiği aile zengin bir aile. Bakmışlar bu çocuklarda yine bir olumlu sonuç izlenmiş. Yani esasında aile çok önemli. Ben de şunu şöyle birleştirdim. Hep ben bunu anneme telefonda söyledim. Dedim ki anne Türkiye'nin ihtiyacı olan çözüm şu. Anadolu kafasıyla yetişmiş. Anadolu bildiğin Anadolu. Yani Anadolu ne o? Nasıl? Vicdanlı, narsizm olmayan, kendi halinde. Ondan sonra biraz mahmur. Yani ya boş ver Rıza Bey ağzımın tadı bozulmasın ama onun yanında iyi dil eğitimi almış, iyi bilimsel eğitim almış, kafası gerçekten yurt dışı eğitimlere gitmiş, İran'a gitmiş, Çin'e gitmiş. Daha böyle geniş, yani kökenine bağlı bir yaprak gibi düşünmek lazım. Yani yaprak düştüğü zaman başa bela geliyor. Yani dediğin tamamen doğru. Burada aile çok önemli ama en sonunda şunu söylemen lazım burada. Hani programın sonunda bir reçete vermen lazım. Şimdi ben de mesela bana soruyorlar. Hocam suç nasıl önleyeceğiz, şunu nasıl önleyeceğiz? Ben de diyorum ki birçok faktör var. Mesela aileyi ne kadar nasihat verirsek verelim değişmezler. Ben biliyorum. Yani işte biz şimdi şunu diyelim. Dediğin çok doğru, katılıyorum şuna. Şu andaki bu çocukların sebebi aile. Çünkü Y kuşağı, yani bu Z kuşağının anaları babaları, bunlar şimdi Z kuşağı diyoruz bunlara. Z kuşağı anası babasından ilk defa zekası geri olan nesil. Bugüne kadar bütün nesiller anası babasından daha zeki. Ama Generation Z IQ'su daha düşük. Çünkü çocuklara nesi var Z kuşağının yapılan araştırmalarda? Z kuşağı amaçsız, hedefsiz, motivasyonsuz, hep sızları yazın. Ama bu çocuklar böyle olmadı ki. Anaları babaları şöyle yaptı. Biz erken kalksın, kalkmasın. Biz işe gittik, gitmesin. Bizim harçlığımız azdı, bunun öyle olmasın. Hep bunları yaparak yani kendinde olan olumlu özelliklerde esasında onunla olumsuz adlettiler. Bunlara yüklemeyerek kendileri yani esasında Z kuşağının sebebi Y kuşağının davranış paternidir. Katılıyorum. Aslında bunun temelinde de şu var. Anne babalar çocuklarını hayata hazırlamıyor. Sadece akademik başarıya odaklı oldukları için çocuklar hayatta başarılı olamıyor. Bugün en iyi üniversitelere gidip okuyan kişilerin hayatta çok başarısız olduğunu görebiliyoruz. Hayat başarısıyla akademik başarı aynı şey değil. Çok iyi okulda okumuş kişi ama iyi kötü bir iletişimi var. Kendisini ifade edemiyor. Kendisini böyle toprağın altında kalmış bir tohum gibi hissediyor. O da depresyon sebebi. Orada şöyle bir sana bir şey yapayım. Katkı ve eleştiri. Okul dediğimiz zaman iyi okul kavramında büyük bir hatamız var bizim. Katılıyorum Evet. sana. Bizim iyi okul dediğimiz şey hani fiziği, matematiği iyi öğreten esasında sosyal kavramları da öğretmesi lazım. Evet. Şimdi ben şöyle örnek vereyim. Biz mesela tıp fakülteleri Türkiye'de son 25 yılda çok büyük kaybetmiştir, seviye kaybetmiştir. Bu her okulda var Türkiye'de. Evet. Biz mesela ben 95 giriştim tıp fakültesine. Biz haftada en az 10 saat insan ve davranışı Doğan Cüceloğlu okurduk. Ve bizim hakikaten 10 saat çok iyi bir derstir. Yani biz her gün 2 saat işte transaksiyon analiz ne demek? Toplumsal, sosyal psikoloji ne demek? Biz bunu teker teker ezberledik böyle. Bizim için çok önemliydi. Hastayla iletişim kurmak, tıbbi deontoloji. Sonra bunlar görevini yitirdiler. Ya bu esasında neye başlıyor? Sizin bunu küçükken vermeniz gerekiyor. Yani Evet, sizin evet. ilkokul 1'den, lise 1'den, orta 1'den bunları vermeniz gerekiyor. Ama sanki bunlar şey gibi görülüyor. Hani biz çocuklara hep moleküler biyoloji, endokrin kurumu anlatalım bu iş olsun. Ama bunun bir öncesi daha var.
seçme sınavı. Seçme sınavında büyük bir hata var. Bugün siz doktoru fen puanını alıyorsunuz. Evet. Ama doktorluk sosyal bir meslek. Evet. Benim bir hastayı ikna etmem gerekiyor. Yani o ilacı içme ya da içmemesi konusunda. Avukatlık da esasında matematik bir meslek. Yani olasılığa göre bir çözüm yapmanız lazım. Onu da gidip sosyal yani eşit ağırlıkla ya şunu söylemek istiyorum. Bunun da neden olduğu bilinmiyor biliyor musun? Yani hiçbir sınav sisteminin denklemi yok. Şöyle diyorlar. Tıp, hücre, biyoloji. O zaman biyolojiyi ona alalım. Esasında tamamen bir ön yargı bu. Bu hep tartışılıyor. Bana göre sınav sistemi bence Yanlış. korkunç yanlış. Yanlış. Evet. O zaman aslında ikiniz de şunu söylüyorsunuz. Dünyada ama şu anda Ha, bizim unutma, ülkemizdeyiz. ters şeyler aynı sonuçlarsa yapılıyor. yani, Yani- söylemesek de sonuç aynı. Evet ama aile yapısı çöktü mü Türkiye'de? Bak olay ne biliyor musun? Çöktü mü? Dinle beni. Olayları tersine çevirsek de sonuçta aynı olacaktı. Bir şeyleri düzeltmek gerekiyor. Yani şöyle hani bazen bir şey oluyor ya siyahken böyle oluyor. Biz onu beyaz yapalım sistem düzelsin. Olmuyor bu. Yani o tamamen sistemi ele alıp değiştirmek lazım. Yani siyah beyaz değil olay. Olay yasada kurumsallaşmaktan geliyor. Evet. Demiştim daha önceki bir programda toplum bir sosyal bir organizmadır. Yani hani bizim vücudumuz işte solunum sistemi, sindirim sistemimiz var. Toplumun da bir sistemi var. Şimdi eğitim sistemini değiştirmek kolay bir şey değil. Çok zor. Çok ciddi temellerin atılması lazım. Anne babaların buna hazır olması lazım. Hocamın da dediği gibi artık anne babaların gelişmişlik seviyesiyle yeni doğan çocukların zihin yapısı biraz daha farklı. Tabii ben bu konuda yine şunu savunuyorum. Her çocuk sıfır beyinle doğar. Anne baba onu geliştirebilir, yetiştirebilir. Zaten yetiştirmekle eğitim aynı şey değil. Yetişmek yetkinlikten geliyor. Eğitim belirli konularda belirli bilgiye sahip olmak gibi bir şey oluyor aslında. Bizim toplumumuzun şu anki temel sorunu hayata hazırlanmamış insanlar. Hayata hazırlanmamış insanlar. Bakın O nedenle mi bu kadar çok intihar, madde bağımlılığı, o nedenle mi bu Şimdi- kadar mutsuz çocuklar, cinayetler Sen bir şey var? söyledin ben de senin kitabı karıştırırken sen dedin ya eğitim sistemi değiştirmek çok zor diyor. Şimdi Sokrat ne demiş? Bu Sokrat biliyorsun her boka bir şey demiştir. duyalım. Aklınızda olanları hayata geçirecek kadar yüreğiniz yoksa yani Cesaret işlevsel olmanız gerekiyor diyor. Yani fonksiyon, Evet. fonksiyon. Ömrünüz cesaretli insanların dedikodularını yapmakla geçer. Doğru söylüyor. Yani doğru. o zaman eğitim sistemini değiştirmek istiyorsanız eğitim Adım sistemini atacaksın. değiştirmeniz gerekiyor. Yani Evet. birilerinin elini taşın altına koyması gerekiyor. lazım. Yoksa istediğin kadar eleştir bir şey olmuyor. Serap'ın 2 kitabı bu arada gösterelim. Hangisi? Birinci çocuk, hangisi ikinci? Birinci çocuğumuz. Birinci çocuk, ikinci ikinci çocuk. çocuğumuz. Birinci çocuk, ikinci çocuk. Evet. Bitmiş bir ilişkiye son vermek Ya, gücü. bu da çok enteresan. Ben hiç veremedim. İnceldiği yerden kopsun diye bekledim. Benim çözümüm odur. Ben Acı çekmeyi mi seviyorsunuz? Yok ölmesini beklerim. Yani müdahale etmem. Çünkü şöyle düşünüyorum ben. Hastalığa ilaç vermem ben. Yani bu sosyal hastalıkta yani ilişki ben beklerim böyle ne oluyor diye. O gangren olur kopar o. Kopar gider. Bu da benim tarzım. Evet. Her şeyden bahsediyorduk. Her yiğidin bir yoğurt Yoğurt yeme yiyişi var. şekli Bravo. var. Her şeyden bahsediyorduk. Evet, aileden bahsediyorduk. Aileden bahsediyorduk. Peki şimdi şöyle bir şey sana söyleyeyim. Onu da ya sana Olağanüstü sor. bir O zaman- vaka var çünkü ama şimdi önümüzde. şöyle bir ama Hani konuşuyoruz falan filan sence- ama- şimdi mesela onu sorayım şeye. Serap'a. Şimdi başarılı olan insana bakıyorsun mesela ya aile iyi ya da öğretmen iyi. Ben hep şunu söylerim. İlk okula anne babasıdır. İkinci annesi, bakın ters, ikinci annesi öğretmeni. İşte şöyle bir şey var. Kötü anne babalardan da iyi çocuklar çıkmış. Öğretmen etkisi var. Yani esasında bence en doğru yol. Şimdi eve gidip anne babayı değiştiremeyiz yani. Evet. Bence öğretmenleri değiştirmemiz gerekiyor. Bence öğretmenleri eğer bir değiştirirsek toplum yeniden doğar. Bunu da unutmayalım. Şöyle olabilir. Önemli bir şey Tabii, söyledi tabii. hocam. Şimdi anne baba temelden çocuğuyla çok güzel bir iletişim kurduğu zaman çocuklar aslında belirli yaşlarının üzerine çıkabiliyor. Aslında toplumda da buna üstün zekalı deniyor. Üstün zekalı falan değil. Diğerleri anne baba tarafından beyni geliştirilmediği için geride kalmış. Diğeri aslında normal seviyesinde ama topluma göre o ne oluyor? Üstün zekalı. Üstün zekalı diye bir şey yok Doğru aslında. söylüyor. Bak yok. Ha, onu da söyleyelim. Zeka 140 diyorlar ya. O şu demek. 5 yaşında bir çocuk
7 yaşındaki bir çocuğun işlevlerini yapabiliyorsa ya da 5 yaşındaki bir çocuk 6 yaşındaki çocukların işlerini yapıyorsa 6 bölü 5 120 oluyor. O zaman 120 IQ oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. O zaman tamamen Serap doğru söylüyor. Esasında orada yüksek bir zeka yok. Yok. Aile tarafından verilmiş iyi bir eğitim. Eğitim var. Evet. Geliştirmişlik Geliştirilmiş. var. Çok güzel söyledin. Yetiştirilmiş. Bak ne güzel söyledin. Çocuk yetiştirilmiş bu çocuk. Şimdi çocuk yetiştiği zaman şunun farkındalığı çok yüksek oluyor. Şunu diyor ki çocuk zaten öyle bir çocuğun evdeki hal ve tavrı da farklı olduğu için öğretmeniyle kopukluk yaşadığı anda anneye babaya aslında bunu söylüyor. Anne babalar bu noktada öğretmenini değiştirebilir işte. Bizlerin evet eğitimcileri değiştirebiliriz. Bu da kolay bir şey değil. Elimizi taşın altına koymalıyız. Evet doğru. Bu noktada bana göre mikro çözüm o anki çocuğun öğretmeninin anne baba tarafından değiştirilmesidir. İşte bu çerçevede anne babalara şu görev düşüyor. Çocuklarını bir güvendikleri bir ortamda kendini iyi ifade edebileceği bir ortama sokmaları gerekiyor. Matematikte vesairede kötü olabilir ama önemli olan farkındalığı yüksek bir çocuğun anlayabilen bir öğretmenin yanında olması lazım. Aksi Ama tarafta gelişmez. sıkıntı şu Serap. Herkes bu imkana sahip değil. Evet. Bana kalırsa %95 sahip Sahip değil. Şimdi sen çocuğu ilkokula gönderiyorsun. Bir tane öğretmen var. Şimdi tamam özel okullar var böyle anne bakıyor ediyor ama şimdi çocuk şimdi gidiyor mahalle mektebine. Çocuk Evet. nereden bir şimdi Evet. şimdi biz de gittik yani biz de bir tane öğretmen verdiler bizi. Hatta bizim için erkek öğretmenler var, kadın öğretmenler var. Siz çocuksunuz. Bizim kitaplarda şöyle yazar. Çocuk küçük yetişkin değildir yazar. Değil. Evet. Değil. Çocuk kendi bir organizma, tamam mı? Evet, evet. Çocuk aklı diye bir şey var. Çocuk aklı başka. Mesela bizim şunu bile biz dikkatimizi çekiyorduk. Onun neden erkek, bizim neden kadın? Mesela bu bizde böyle bir sorundu. Ulan bunlar bize neden kadın öğretmen verdiler? Peki bunlar gene de erkek. Bak o bile bizde sınıf öğretmeninde 5 sene aynı insan okuyorsunuz. Bu bizde büyük bir şeydi böyle. Hani onlar bizi düşünüyordu, biz onları düşünüyorduk. Ya bugün olsa hiç demek içine sinmeyen bir şey. Çünkü ben çocukluğumu düşündüğüm zaman şu andaki düşünce tarzıma çok farklıydı. Mesela küçükken ben sıkılıyordum. Şimdi sıkılmıyorum artık mesela. Çocuklar çok çabuk sıkılıyor. Hayır, küçükken zaman geçmiyor. Mesela ben anneme sorardım. Anne kaç oldu mesela? Anneden beklerdim ben. Anne kaç dakika oldu derdim. Mesela, kaç saat geçti derdim. Onda 5 dakika geçti. Ben ölmüşüm, bitmişim. Ben 5 saat geçtiğini düşünürdüm. Akmazdı zaman. Mesela ikinci şey mesela şunu düşünürdüm mesela. Öğretmenin bana verdiği değer çok benim için değerliydi. Mesela biz hoca kafalarına vururdu cetvelle. Biz ikimize vurdu ya, üçüncüye vurmayınca dedim ki "Lan ne oluyor lan bunda ne ayak var bu altından mı yapıldı?" Hakikaten canım sıkılırdı. Ha ona da vursun. Hani eşitiz ya üçümüz de konuştuk. Aynı cezayı. Yani öğretmenlik kolay bir şey değil. Tabii. Yani şimdi mesela derim ki ya bu torpilden geçeriz yani. Çok da şey yapmaz. Ha, ama belki de şöyle bir şey var. O zamanki o çocuğa vurmaması belki de bizde bu torpilli anlayışını oluşturdu. Yani bak onu kazandırdı bana. Yani onu bana kabul ettirdi. Evet. Mesela konuşmanızdan ben şu an şunu çıkardım. Siz adalet duygusuna önem veren bir kişisiniz. Evet, evet. Yani adil bir insansınız. İkimize vurdu, ona niye vurmadı? Yani hani çocuk haklı diyorsunuz Tabii. ya. Ailenizde adalet duygusu varmış mesela sizin. Evet. Ve muhtemelen bu sizin hayatınıza da nüksetmiş bir Evet. durumda. Bu güzel bir şey. İşte günümüzdeki en büyük sorunlardan bir tanesi evlerde adalet duygusu artık Evet. yok. Nasıl mesela? Yok. Yani bunu bir açarsan Serap. Mesela örneğin bir çocuk düştü, ağlıyor diyelim parkta. Karşıdakinden özür dilemesi gerekiyor mesela örneğin. O diğer çocuk düşürdü. Çocuk o. Olabilir diyor anne babalar. Diğer kişi çocuğa şunu söylemiyor, karşıtının ebeveyni mesela. Sen şu an hatalısın. Ondan özür dilemen gerekiyor. Ama özür diletmiyor mesela. O kadar çok hayatın içinde yanlış davranışlar var ki çocuklara. O çocuk sonra neyi öğreniyor? Bir hata yaptığı zaman bir özür dilememeyi, hak yemeyi öğreniyor. Düşmeseydi diyor mesela en basiti. Çünkü anne o kadar bir şimdi benim 3,5 yaşında bir kızım var. Sürekli parka gidiyorum çeşitli ve görüyorum yani. Bütün bunları ben yaşıyorum. Çocuğuna o an eğitmiyor. Çocuk hayatın içinde eğitilir.
Daha, Doğanın içinde eğitilir. Serap daha büyük bir şey sana söyleyeyim. Köpek geliyor seni ısırıyor. Evet, hiçbir şey yapmıyor. Hayır, sıkıntı şu. Hadi yani ya da seni korkuyorsun. Yaş sahibi şunu diyebilir. Ya çok özür dilerim ya, korkuttu mu yerine? Köpek ne yapayım diyor. Evet. Köpeği Bununla çok karşılaşıyoruz. daha değerli oluyor. Evet. Ya, Böyle bir narsist şey köpek olabilir yani. mi? Köpek de diyor ki ben herkesi korkuturum. O da oyun zannediyor, biliyor musun bunu? Yani hani çocuk çok büyük bir şey. İnsanlar hayvanlar da bunu yapıyor. Bencillik var yani bunun Çok içinde. aşırı bencillik var. Bencillik var. de insana adaletsizliği, hakkaniyetsizliği getiriyor. Adil olma duygusu beni çok ilgilendiriyor. İnsanlarda- Adaletli olmak insanlarda duygusu beni Gonca, çok ilgilendiriyor. En önemli şeylerden bir tanesi, insanları şiddete ve motive eden şeylerden bir tanesi adaletsizlik duygusu. Evet. Ve yapılan çalışmalarda şu ortaya çıkmış. Adaletsiz davranırsan kesin olay çıkıyor. Mesela maymunların şöyle bir özelliği var. Maymunlar bizim gibi 40-50 sene yaşarlar. Maymuna mesela birine şey veriyorsun. Salatalık. Öbürsüne üzüm veriyorsun. Bak, salatalık da güzel, üzüm ama üzüm daha tatlı. Çok ilginç bir şey oluyor. Bir süre sonra salatalık veren üzümü gördüğü zaman senin kafana atıyor. Ama üzümü veren de kafana atıyor. Sen benim arkadaşım, neden böyle? Yani üzüm veren de mutlu değil. Yani çok para alan da mutlu değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Adaletsiz davrandığın anda toplumsal şiddeti getiriyorsun. Getiriyorsun. Otomatikman geliyor bu. Evet. Peki var mı bunun bir çözümü? Şöyle, şimdi farklı bir konuya değinmek istiyorum. Bir yerden oraya bağlayacağım konuyu. Toplumsal şiddetin en kökünde anne vardır. Sebebi ne biliyor musunuz? Zorla yemek yedirilen çocuklar aslında şiddeti öğreniyorlar. Evet. Çocuk şunu düşünüyor. Şimdi birincisi anne çocuğu bedenine yabancılaştırılıyor. Bana göre obezitenin temelinde de eğer metabolik bir rahatsızlık yoksa yine anne baba vardır. Zorla yemek yedirilen çocuklar, işte tabağına bitir ziyan olmasın. Aslında bütün bunlar çocuğun beynine şunu da ekiyor. Senin bedenine yabancılaşıyor çocuk. Şunu diyor, senin bedeninin bir önemi yok. Ben senin bedeninde istediğimi yapabilirim mesajının tohumları aslında bütün bunlar. Çocuk istemeye kafasını çeviriyor, anne zorla ağzına sokuyor. Bu şimdi şiddet değil mi? Soruyorum yani bunu. Evet. Bu doğru bir şey değil. Şöyle, bu sadece orada değil, bunu çeşitlendirebilirsin de. Mesela şimdi alışmış kudurmuştan beterdir. Bunu Evet. unutma. Şimdi çocuk orada zorbalığı öğreniyor. Evet. Tamam. Öğreniyor. Ama başka şeyler de var mesela. Bunu hep her şey yayın. Şimdi mesela senin ilişkilere gelelim. Bitmiş bir ilişki. Siz bir ilişkiniz var. Ve orada siz Instagram'dan eksibisyonist, yani teşhirci insanları görüyorsunuz. Adam teşhir ediyor mesela. Evet. Sonra siz de sevgilinize diyorsunuz ki sen de böyle bir fotoğraf at. Çünkü görüyorsun. Yani alışmışsın. Ya bu da niye sebep oluyor? Bu da dijital zorbalığa giriyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Neyi gördüyse insan onu istiyor. Yani mesela bir bakıyorsun öbürsü da kalkmış çay içiyor. Görüyorsun. Sen de diyorsun ki sen de ondan yap bakalım. Ya bu hani akımlı oluyor ya, TikTok'ta o da çekmiş. Evet, evet. Adam eve geliyor, hanıma diyor ki akım çekeceğiz diyor. Evet, Ya da hanım evet. adama diyor. Evet, var Lan bu, diyorsun var. ki lan deli misin, dolu musun? Ne akımı? Ben koca adamlara bakıyorum, akım çekiyor. Lan diyorum, akıl yok mu lan bunlarda? Akım ne demek ya? Ama ne yapsın? Ya bu da zorbalık. Yani Zorbalık. Sen çok böyle şey gittin ya bence. Hani Naif o çok gidiyor. naif ya. O Çok yiyecek. naif Ha, gidiyor. oradan başlıyor ama Oradan bu başlıyor ama devam ediyor bu. bu- Tabii. bunun temeli aslında. Ve abartarak Ekiliyor. devam ediyor. Evet. Ya savunduğum görüş şu olduğu için, her şeyin temelinde aile vardır olduğu için, şiddetin, işte kişinin bedenine yabancılaşmasının temeli ailede atılıyor. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi çocuk okula gönderdin. Orada onun akülü arabası var. Çocuk onu görüyor. Evet. Ama o da gelip anne babaya zorbalık yapıyor. Alacaksın ulan diyor. O ne olacak peki? Hadi sen. Ama yetiştirilme İşte, tarzı. Her çocuk onu yapmaz Ha, hocam. yapar. Yapmaz. Yapar. Yapmaz. Bir şey sana Ben de söyleyeyim. Bak, yapacağını şunu söyle düşünmüyorum bak. hocam. Kimse attan eşeğe binmez. Onu gördüğü anda bir üst level'ı. Şimdi bak şöyle düşün. Eskiden bizim annem derdi ki sucuk alınca yapmayalım der. Neden? Kokmasın. Ben derim ulan kokmasın ne demek? Başka evlerden Ben de de zannederim ki kokusu. üstümüz kokacak herhalde. Ben bir ara böyle sucuk yemezdim. Neden? Çünkü onu upgrade etmiyordu. Üst level'a atmıyordu. Çünkü şöyle bir şey. O kokarsa onlar için onları ezik görmüş olacak. Ya biz yiyor, siz görmüyor. O da bir zorbalık. Yani şunu söylemek istiyorum. Zorbalık sadece yemek değil.
zorbalık, gösterişte zorbalık. Yani şunu söylemek istiyorum. Bugün sizin olduğunuz bir sınıfta hiçbir çocuğun cep telefonu yok ve siz bir çocuğa en son model cep telefonu veriyorsunuz. O da diğer çocuklar için bir zorbalık esasında. Bu örnek evet. Ama annem mesela ben de kendi ailemden şöyle bir örnek vereyim. Annem ve babam devlet memuruydu benim. Maaş alındığı zaman evde her şey alınırdı. Babamla annem derdi ki bak bunlar var. Televizyon reklamlarında da bunlar var. Şimdi biz bunu 4 parçaya böleceğiz. Hepiniz yiyin, görün, bakın bu. Ama biz aylıklı çalışan insanlarız. Bir dahaki maaş almaya bunu daha bizden istemeyin derlerdi. Yani hani böyle de durumlar Ama o var. çocuğun da gidip mesela alınan şeyi okula götürmesi de diğerleri için zorbalık. Evet. Ben bu konuya şuradan girmek istiyorum. Hocam hani dedim ya hayata hazırlamak denilen bir şey var. Evet. Çocuk. İşte aslında bu hayatın kendisi. Hayatta her zaman insan her şeye sahip olmayacak ki. Çocuk yokluğun ne demek olduğunu bilsin ki bir sabır eşiğinin de gelişmesi lazım Ama orada çocukta. bir çocuk beyni var. Şimdi çocukta kognitif fonksiyonlar yok. Yani yürütücü fonksiyonlar yok. Yani çocukta şöyle bir şey var. Hani şöyle bir şey düşün. Çocuk beyni duygusal bir beyin. Yani çocuk şunu düşünemez. Bunların arabası var. Akülü, babası para kazanıyor. Onun babası yüksek bir iş yapıyor gibi denklemi kurması 2 yaş, 3 yaşta mümkün değil. O şunu diyecek. Beni sevmiyorlar, akülü araba almıyorlar. Almıyorlar. Hatta çünkü şöyle bir şey Düz diyecekti. mantık. Hep çocuklar şunu der. Anne bana şunu al, almıyorum. Beni sevmiyorsun değil mi? Ya param yok ya. Hayır onunla alakası yok. Yani çocuk çünkü para kavramında mesela benim en büyük insanda gördüğüm en büyük sorun mesela anneler bunu yapıyor. Anne işe gidiyor. Çocuk emiyor. Diyor ki ben para kazanmaya gidiyorum. Süt. Süt gitti. Çocuk düşünsene. 1 yaşında çocuk ne bilsin senin para nereye gidiyorsa para. Çocuk şöyle düşünüyor. Anam gitti süt gitti ben ne yapacağım? Ya bu da bir esasında kaygı bozukluğu yaratıyor. Ya şunu söyleyeceğim. Siz çocuklara başkasının akülü arabasını açıklayamazsınız. Onun görmemesi lazım. Ama görüyor. Ben katılmıyorum yine size. Tamam. Niye? Ben Çünkü öyle. hayata hazırlamak denilen yineliyorum iddiamın arkasındayım. Hayata hazırlamak denilen bir kavram var. Ona kalırsa şöyle diyelim. Bir restorana gidiyoruz. 10 tane çeşit şey var. Birini seçmemiz gerekiyor. O an oldu ki bir baktık bir şey oldu. Telefon geldi. Kalkıp gitmemiz gerekti o an. Evet. Ve yemeden gittik yani. Evet olabilir. Ne farkı var onun? Ama şöyle bir şey Mesela var. Şimdi hocam. siz çocukken mesela sınıflarda daha homojen gruplar olmalı. Siz mesela sınıftaki insanların maddi durumu çok farklı olduğu zaman mesela Tabii. ben mesela şunu söyleyeyim. Bizim sınıftaki bir çocuğun eskiden yakalar kolalanırdı. Evet. Yakası kolalanmayan çocuk other idi. Neydi? Diğerleri. Yakası kolalı olanlar, Ötekileştirme. yakası kolalı olmayanlar. Direkt bunu beyniniz ayırıyor. Bu çocuğun suçu değil. Ailenin suçu bu. Evet, Evet. ben onu savunuyorum. İşte zaten. bunu söylüyor. Öğretmen bunu diyecek ki ya topumuza yaka takmayacağız ya da diyeceksiniz ki o da kullanılacak. Ama öğretmenler bunu söylüyordu. Hayır. Ailesi yapmayabilir. Çocuğun doğrusu ailesi yok. İşçi aile ya da aşağıdaki oradaki bir görevli hademe o yakayı kolalayacak. Evet. Evet. Çünkü diğer adır yapıyorsunuz. Ya ötekileştiriyorsunuz. Bu hemen ya insan çocuk öyle bir beyne sahip ki bugün siz 3 yaşında bir çocuk, beyaz bir çocuk zenciyi görüyor ağlamaya başlıyor. Çünkü o rengi görmemiş ki çocuk. Ve şunu diyor. Bir dakika bu renk benlik değil. Yani siz renkten başlıyor bu. Her şeyden başlıyor. Yani renkten, saçtan. Onun için homojen insanların bulunduğu. Siz şunu diyeceksiniz. Siyahlarla beyazlar aynı yerde olsun. Kesinlikle mesela yurt dışında çalışmalar var. Belli bir yaştan sonra siyahlarla beyazları yaz kamplarına götürmüşler. Nefret daha çok artmış. Demişler ki bunlar işte böyle zaten. Yani çok küçükten beraber yetişmeleri gerekiyor. Mesela kediyle köpeği biraz çok da doğuştan yaraya getirmeniz gerekiyor. Yani mesela bazen de siyah ve beyazları mahalle yapmışlar yine kavga artmış. Yani bir yerden sonra bunu önleyemiyorsunuz ya. Ötekileştirme. Yani bu şey Ağaç diyelim. yaşken eğilir Ağaç gibi bir yaşken şey. eğilir. Yani ben işte onlara şimdi mesela bu okulları ne yapacağız mesela? Yani bir okuldaki o gelir dağılımının eşitliğini sağlamamız gerekiyor. Çok çok uçuk. Evet. Okullar şu an bana göre özel okulların sayısı çok fazla arttı. Maalesef anne babalar çocuklarını ısrarla özel okula gönderiyor. Birçok sebebi var bunun da sosyolojik olarak. Çocuklar şu an bana göre eğitim sisteminin dışına konumlanmış durumda. Anne işte aileyle okul
böyle çocuklar sanki bir çamaşır ipiyle asılmış gibi oradan oraya eğitim sisteminin içinde sallanıyor. Yani elde edilen bir şey de yok çocuklar üzerinde. Yani bu kötü bir yere doğru eğitim sistemi gidiyor maalesef. Yani işte çocuklarını işte koruma güdüsüyle ya da bana göre temelinde de şu var. O sınıf denilen bir şey var ya, toplumsal sınıf hep var olan bir şeydi toplumda, hala da var. Kimse yok demesin. Hepimiz eşitiz kavramına asla inanmıyorum. Maalesef sosyolojik olarak bu mümkün değil. Zaten anne babalar da maalesef biz bir sınıfa aitiz mesajı vermek için çocuklarını özellikle işte onu bunu bir takım eşyalarını satıp özel okula gönderen kişiler tanıyorum. Bak, Ne kadar zor. İşte şöyle Ne bir şey kadar var. zor. Formu ondan iyiydi. Evet. Yani Çin modeli düşünün. Kötü. Forma ondan iyiydi. Yani forma şu. Üniforma çok iyi. Üniforma şundan iyi. Öyle mi? Tabii zengin Tabii de olsa, ki. fakir de olsa Evet. o mavi şey giyiyorsun. Şu anda yok mu üniforma? Yok, herkes Bazı okullarda Aa. yok. bu sefer de Çok o yanlış. fashion TV oluyor. Yani herkes kendi zenginliğini şeyi gösteriyor. Ve bu sefer şöyle oluyorsunuz siz. Şimdi bütün sosyolojide şöyle bir şey var, sosyal psikolojide. İnsanlar birbirini bulurlar. Uzunlar uzunları bulur. Kısalar pusalar, şişmanlar şişman. Bu sefer bakıyorsunuz zenginler bir grup. Fakir çocuklar bir grup. Hemen gruplaşma oluşuyor. Evet. Gruplaşma demek dövüşmek demek ya. Evet. Evet. Zıtlaşıyorlar. Abi zıtlaşıyorsun. Hatta bir yerde bir okul velileri grup kuruyor. Aslında televizyona falan düştü. Villalı aileler grubu var. Villası olmayan işte aileleri. Direkt dışlıyorsun. Tabii Tabii. ki dışlama. Ve bunu yapanlar, bakın bunu yapanlar ekonomik durumu iyi olan aileler. Hani eğitim nerede kaldı? İşte Demek ki anladınız mı? parayla eğitim arasında pozitif bir korelasyon yok. Yani Evet, işte, bu böyle yok yani. görünüyor. Hatta ben hep şunu savunurum. Çok başarılı insanlar, çok böyle çok zengin insanların çok başarılı çocukları olmaz. Dediğiniz gibi şımarıktır. Hayata da hazırlanmamıştır onlar. Yokluğu vesaireyi bilmezler. Anadolu'dan çıkar. Neden? Daha ahlaki seviyeleri daha yüksektir ve anneli babaların böyle zihinleri daha geniştir bana göre. Çünkü bazen bilmemek çok iyi bir şeydir hocam. Katılıyor musun sana bazı? Derler ki anne babalar, oğlum sen bilirsin en iyisini, istediğin yere git okumak anlamında. İşte kızım sen en iyi kararı sen verirsin derler ve çocuğa bir zihinsel bir Sorumluluk bilinci evet bir aşılıyorlar. çatı kurmazlar. Çocuk belki başka bir şey olacak. Ben aynı şeyi mesela şeyde görüyorum. Mesela bir konunun uzmanını bulduğun zaman karşı tarafa bir şey anlatamıyor halka. Bak ben bunu çok yaşadım. Evet. Mesela getirip geliyorsun herif. Adam bir konuda çok uzman. Yani bu bardağın tam bir dibini çok iyi biliyor herif. Bunu anlatıyor. Ya adam bardağın dibi diyecek ya. Diyecek ki bardağın götü diyecek ya. Hani bir espri var ya, siz onu biliyor musunuz? Bir gün bir adam doktora gidiyor. Diyor ki fitil yazıyor doktor. Doktor fitili diyor ki hocam diyor ne yapacağız bunu? Diyor rektuma koyacaksın diyor. Rektum nere diyor? Anüs diyor işte. Ulan 2 defa sordu ya, çıkıp gidiyor. Hanım diyor ki ne yapacağız diyor işte. Ya bunu diyor anüse koyacakmışız diyor. Anüs ne diyor? Rektum mu dedi diyor. Yazmış falan. Ya neresi bunlar? İnternet yok. Ya şunu sor doktora diyor. Doktor açıyor diyor ki ya hocam diyor siz yazdığınız ilaç nereye koyacağız diyor. Ya götüne sokçu kapatıyor. Hanım diyor ki ya diyor ne dedi diyor. Ya küfür etti kapattı diyor. Şimdi böyle, ya bu da öyle. Şimdi esasında ilk baştan bunu deseydi bu sorun olmayacaktı. Yani ben sana bu konuda katılıyorum yani. Mesela bir konuda bir aile çok uzmansa ya da Evet. insanlar da öyle konuyu karşıya anlatıp çocuğa da anlatamıyor. Evet. Ve çok eğitimli ve çok mesela profesör ailelerin çocukları var. Çocuk ya hiçbir şey anlamamış ya. Yani hiçbir şey toplumda anlamamış. Yani götü bilmiyor çocuk bak. Ya göt desen burası neresi diyor. Onun için hep bir laf var. Çok iyi ailelerin çocukları başarısız oluyor. Evet. Çok sosyokültürel seviyesi kötüyse de başarısız Evet. oluyor. Liseli anne en iyisi. Evet. Bak. Çünkü liseli Liseli anne, anne. liseli anne. Liseli anne böyle orta biliyor. Baskı da yapmıyor. Yani şöyle diyor. Diyor ki biraz ben bileyim, biraz yavrum bilsin. İkimiz bir haltlar yiyelim. Evet, şeklinde. evet. Esasında iyi bir Çok- partner oluyorlar birbirleriyle. Kesinlikle. Evet. Peki şunu hiç konuşmuyorsunuz. Yani çok naif konuşuyoruz da her şeyi çok da güzel konuşuyorsunuz ama çok uç noktada bir şeyler yaşanıyor ya dünyada ve ülkemizde. Öyle. Cinayet gibi, madde kullanımı gibi, artık gençlik yok. Gençlik birbirini öldürüyor, madde kullanıyor, cenazelerde şarkılar söylüyor. Bir sürü olaylar, bir şeylere özeniyor. Bu çok uçlardaki
çocuklarla ilgili, olan olaylarla ilgili ve gidişatla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben şunu savunurum. Şu an günümüzde konuştuğumuz her şey bundan emin olun 100 yıl, 150 yıl, çok yıllar öncesinde de vardı ama toplum bir şeylerin üstünü örtmeyi çok sever. Fakat şu an örtülmüyor çünkü sosyal medya var. Çok güzel böyle projeksiyon yapıyor ve olan bir şeyi insanlar hemen sosyal medyaya gösteriyor. Biz sanıyoruz ki bunlar arttı. Aslında bunlar hep var olan şeylerdi ama gözükmüyordu, görünür ortamda değildi bunlar. Dolayısıyla sosyal medya bunları gün yüzüne çıkardı. Yine madde bağımlılığının yine temelinde aidiyet duygusu olmamış, kendini gerçekleştirememiş kişilerin kendisini anlayan yanlış kişilerle iletişime geçip maddeye başlayabilir kişi mesela. Kişi. Ya şöyle bir Bunun şey var. gibi yani. Yani mesela suçla ilgili bazı yaptığımız çalışmalar mesela Meksika suçların çok oldu ya. Mesela bu Güney Amerika çok suçlu bir yer. İşte bakıyorsunuz o Kolombiya hep illegal yani hep oralar. Neyse ya bir gün insanlara gidiyorlar mesela mahallelere. Çok ilginç. Kapıyı çalıyorlar mesela. Kapıyı çalıp sadece ilgilenmeleri, yani oturup eve ya kardeşim merhaba siz bir Meksikalı ailesiniz demeleri ve birazcık konuşmaları suç oranını tak %30 düşürmüş ya. Yani hiç suçmuş da anlatmamışlar yani. Ne yapıyorsunuz? Yani birileri kaile almış bunlara yani. Orada oturan bir aile var. Birileri gitmiş demiş ki merhaba demiş. Mesela bu bile şunu söylemek istiyorum. Suçun önlenmesinde biraz kafa yormanız gerekiyor. Yani her şeyde bu böyle. Yani mesela namus davranışı için namus hakkında, vicdan için vicdan hakkında birazcık kafa yormanız. Yani bir şeylerin konuşulması gerekiyor. Yani evin içinde namus lafı geçmiyorsa. Hani vardır ya bizim eskiden bir aile dizisi şeyi vardı filmi. Münir Özkul hani aile şerefi. Evet, Hatırlıyor evet. musunuz? Orada aile şerefi şöyle bir şey var. Evet. Orada bir çocuk vardı adı Oktay onun. Babasını hatırlıyor musunuz? Evet. Çamaşır, İş adamı. çamaşır şey, Evet, evet. buzdolabı var. Adı Oktay. Evet. Türkiye'de bir tane tencere markası vardı. Söylemeyeceğim. Sonra büyük olay oldu o tencereler. Sen biliyorsun onu. Biliyorum. Aynı olay ya. Hiçbir yani hani örnekler değişmiyor. O çocuk işte Oktay yapsın. Oktay her şeyi gidiyordu. En son birini öldürdü. Yani işte aşırı kontrolsüz çocuklar, şımarık büyütülmüş, her dediği yapılan işte bence suçun arkasındaki en büyük şeyden bir tanesi kitaplar şöyle yazıyor. Sınırları çizilmemiş. Yok sayılmış. Yani bak iki şey de aynı soracak yine Aynısı şey yapıyor. olacak. Yok Ya sayılmış. sınırları çizilmemiş. Aile çok zengin, her şeyi var. Sınırları yok. Yok. Öbürsü de fakir aile, çocuk yok ortalıkta. Yani Ortada. onda yok. Bak yine aynı. Narsisteki olay aynı. Kimi çok serbest bırakılmış. Kimi de serbestliği bırak görülmemiş bile ortalıkta yani. Gibi. Evet. Tabii mesela zengin kişilerin çocuklarında o bir şeyi başarma hazzı yok. 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 Diğeri de işte yokluktan ve koşulsuzluktan başarma hazzı yok. Ama ben hep şunu söylerim hani bir sosyal boşalma yaşaması kişi lazım. Hani fizyolojik olarak tamam hani cinsellikte boşalıyoruz ama ben hep şunu savunurum. Sosyolojik olarak kişinin o sosyal boşalmayı yaşaması lazım ki kaygı durumu düşsün. Ya bu da kendini gerçekleştirmeyle olan bir şey aslında. Dolayısıyla bunu gerçekleştirememiş kişi bir şekilde bir yerden patlak veriyor. Yani ya birini şöyle, dövüyor ya maddeye Yani bağlıyor. esasında hani o Bir şey katarsis oluyor olayı şu yani. şeyde birikmiş bir libido var. Evet. Yeneceğim seni Evet, İstanbul. evet. Evet. İşte Aynen. o Hintli çocuk öyleydi. Aile fakir falan ama bunun en güzel örneği şey. Şimdi Malcolm X annesine diyor ki ya anne bu diyor beyazlar böyle biz neden böyle değiliz diyor. O zaman sana git diyor beyaz gibi ol diyor. Abi o bir tane beyaz var köşede avukat. O da diyor ki avukatına yanına çalışmaya başlıyor. Onun bir karısı var. Şapka takıyor. İşte onlar o zaman yüzüne böyle tül. Aynısından bir kadın alıyor. Aynısından ama hepsi zenci. O formatın zencisini yapıyor ve adı Malcolm X oluyor. Buradan şu esasında birikmiş bir enerji var Malcolm'da. Ben beyaz olamadım. Sonra bir rol model var beyaz. Esasında o rol modelle beraber de oluyor. Yani esasında bu çok doğru. Mesela yeneceğim seni İstanbul diye bir şey olmalı. Bu en güzel İET çocuklarında olur. Mesela ben Ödemişliyim. Bizde şöyle bir şey vardır. Yani bir İzmir'e gitsem orada tıp fakültesi okusam yani o bende o libidinal bir enerji var. Sonra oraya gittin. Abi herkes işte bu farklı özel okullardan gelmiş. Fransızca, İngilizce biliyor. Sen yine yeneceğim seni. Ben de Fransızca öğrenmeliyim.
O enerji sizi esas Evet. bu sefer şöyle oluyor. Şişme, ezilme, öldürmeyen güçlendiriyor, sonra boşalma. O Evet, İngilizce evet. öğrenince evet. Fransızca öğrenince o zaman bu sefer sen her basamakta bu sefer ne yapıyorsun? Tokatlıyorsun. Sonra acı patlıcanı gıra çalmaz ekolüne girersin. Güzel. O zaman ilçe çocukları esasında çok avantajlıdır. Bu baktığın zaman ilçe çocukları bir de çok sıkıntılıdır. Yolda giderken her şeyi de öğrenirler. İşte hayatın içinde yetişmek Evet, denilen Ben bu buna da yani. ketçap etkisi derim. Yakalama. Biz geçten yakalarız ama boyumuz hani öyle deriz. Mesela bazı çocuklar var. Annesi bana sorar. Bu çocuğun boynu olacak. Ya yakalar o derim ben. Bizim konstitusiyonel büyüme geriliğinde biz de öyleyizdir. Arkadan geliriz ama kaplumbağa gibiyiz. Öndekini geçeriz. Yani ilçe çocuğuysa ben bir dururum bak. Ben hep sorarım neredesin sen diye. Eğer Denizli'nin köyündense tokatlar seni yani. Onun için biz her zaman ilçe çocukları şehir çocuklarını tokatlar. Vay çok güzel bir sohbetti valla. Teşekkür ederim. Serap ne hedefin ne bu anlamda? Sen daha çok kitaplar yazıyorsun, yazmaya devam edecek misin? Sosyolog kimliğin benim için gerçekten çok önemli. Gençlerle de, ailelerle de ilgili ne yapmak istiyorsun? Fikirlerine önem verilen bir sosyolog olmak istiyorum. Çıkış noktam aileler. Buradan bütün ailelere şunu söylemeyi çok istiyorum. Lütfen çocuklarınıza zorbalık yapmayın. Oytun hocamın da dediği gibi zorbalık ailede başlıyor. Zorla yemek yedirmeyin. Zorla bir şeyi yaptırmaya çalışmayın. Onun bir sınırı, bir hassas bir çizgisi var. Ona birey olmayı öğretin. Çocuklarınızı büyütmeyin, yetiştirin. Büyümekle yetişmek aynı şey değil. 8 yaşına gelmiş bir takım becerileri yok. Sadece yaş almış. Yetişmek yetkinlikten gelen. Donanım kazandırmak lazım. Evet. Yani mesela eli makas tutacak, eli Tabii ki. tornavida tutacak, motor becerileri olacak. Ya ben bakıyorum mesela 10 yaşında çocuk, 10 yaşında çocuk bugün bir tane penseyle bir şey sıkabilmeli vidayı. Çocuk yani dediğim contayı ya da bir yıldız tornavida mı düz yıldız getir geldiğim yıldız ne diyor bana? Yıldız yıldız. Yani şunu söyleyeyim bir erkek çocuk yıldızı bilmez mi 10 yaşında ya? Ya ben sana bir şey Bilmiyor. anlatayım. Evet. Z kuşağı ile ilgili örnekler. Bazen ben iş ilanı veriyorum. Geçen bir kız geldi. Kızım dedim şu şeyi aç dedim camı. Hocam hiç cam açmadım dedi. Kızım kendine doğru çekeceksin dedim. Nasıl yani? Bak yemin olsun hiç açmamış cam hayatını. Ama anası babası açmış. Çocuğun kuvveti yok, kas kuvveti yok çekecek. Ya ikinci örnek ben bunu anlattım. Bir anne söz aldı. Geçenlerde ben oraya bile gidiyorum ya. Ya hocam benim kıza dedi, patates aldırmaya gönderdim. 1 kilo demiş ki yemek yapacağım patates al. Miktar yok. Bak yemek yapacağım. Bir yemeğe kaç tane patates gider? 2 tane değil mi? O da olsun. 400 gram, 500 gramdır. Kız 8 kilo, 10 kilo patates almış. Kızım demiş sen deli mi? Ne yapacaksın bu patatesi? Anne yemek yapacaksın. Ya kızın bir yemekte gidecek patates hakkında hiç fikri yok. Kızım hadi bir kilo alsaydın demiş. Anne 1 kilo aldım mı demiş. Gözüm az geldi yani. Yani bir tencereye bakın bir kız normalde şu kadar pirinçten bir tencere pilav oldu. Bunu bilmiyor biliyor musun? Yani Bilmiyor. ne kadar pirinçle ne kadar hacim elde ederiz yok. Yok. İşte İşte bu çocuklar dediğin işte. yetişmiyor. Yetişmiyor. Evet. Anne ya şu an çocukların üniversite işte okul döneminde toplumla sosyal ilişkisini kesen anne babalar var. Aman çocuğum sen hiçbir şey yapma. Bir ders çalış yeter ki. Yanlış. Yanlış. Çocuklara şunu vermesi lazım anne babanın. İstediği kadar çok yoğun dersi de olsa o sofrayı kuracak. Zaman yönetimi denilen Evet. evde öğrenilir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kuracak, bitti. Ben deney hayvanlara çalışıyorum. Evet. Bak ben bazen mülakat yapıyorum. Buna doktora yapmış insanlar. PhD unvanı var. Deney hayvanla deney yapacağız. Soru şu. Fare kaç gram? Bak yemin olsun. Fare ne kadar? Fare evde vın diye geçen şey babaannenin Küçücük evinde. bir şey. Ufacık bir şey. 30 gram, 20 gram bir şey. 10 grama da razıyım ama küçük bir şey. Yarım kilo olamaz değil mi? Yarım kilo olan sıçan. Büyük bir şey. Şunu da varım ya. Bazıları ne diyor biliyor musun? Hocam 1 kilo var mı diyor. Ulan 1 kilo kedi falan olur yavrum. Kiloyla ya şunu söylemek sıkıntımız bu. Yani hiç mi fare görmedin ya? Yani fare lan fare. Mesela diyor muhabbet kuşuna kaç gram olalım diyor. Hocam hiç bilmem ki. Lan kaç gram olabilir? 15 gram, 20 gram bir şey tüyün kesse. 10 gramdır. Yani insan bunu bilemez mi ya? Ya sıkıntıyı anladınız mı yani? Bir şeyi gramajı bilmiyoruz yani. Hani çocuk hiçbir şey... Sıkıntı büyük aslında. Çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Anne babaların açıkçası biraz psikolojisinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Ya ben karaciğerin şu an. şurada Değil bir damar var. Evet. Karaciğer burası. Şurada bir damar var. Bütün karından kanı topluyor. Vena porta.
Ben diyorum Veneporta kaç santim diyor. Ulan en büyük olsa ta aşağıdan hesaplasan buraya en fazla 15 santim, 10 santim. Adam diyor 30 santim. 30 santim böyle bir şey lan. Veneporta 5 santim, şu kadar 4 santim, şu kadar bir şey. Yani çocuk anatomik olarak bu dersi görmüş ama hiç bakmamış, görmemiş. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Burada şu, çocuklarda bakın düşünme becerisi geliştirilmiyor. Evet. Düşünme becerisi, kıyas, böyle bir mesela Allah hani akıl fikir versin derler. Akıl başka şey, fikir. Fikir yok çocuklarda. Niye? Yine temelde anne baba var. Çocuğa düşünme fırsatı vermiyorsun ki. Her şeyi onun adına sen yapıyorsun. Bütün kararları veriyorsun. Ya çocuklar şunu giyeceğim diye. O sana yakışmaz. Bunu giy. Yanlış. Çocuklarda düşünme becerisi anne babalar tarafından şu an paralize edilmiş durumda. Çocuklar düşünmüyor. Akademik başarıya odaklanılmış ve onlar da işte sudan Ya bak, çıkmış sana balık bir şey gibi göstereyim. hayatın içindeler. Ben şimdi geçen pantolon bakıyorum. Pantolon bakarken bak. Şimdi pantolon ilikli ya. Bak pantolon bu olsun. Pantolon bu. Şurası pantolon ilikli buradan. Ben şimdi deniyorsun ya pantolonları. Ben böyle yarım bakıyordum. Abi Rus geldi. Bunu geldi benim boynuma bir doladı. Pantolon alıp boynumuza dolayıp birleşiyorsa o size uygun demek. Hakikaten baktım doğru. İşte. Ben bunu hiç öğrenmemiştim. Yani ben böyle deniyorum, bakıyorum bize git bir gibi. Ulan onlar da baktım böyle boyanıyorum. Diyor bunlar ne yapıyor? Yani şöyle bir şey var. Demek ki kültürde yani gezmek lazım bir yerlere. Önemli. İşte dediğin çok doğru. Çocuğu yetiştirmek lazım. Ben bu yaşımda öğrendim. Yani onları da göreceğim, onu da göreceğim. Bir İran'a gideceğim, bir Çin'e gideceğim. Biz çocuklarımızı dediğin gibi böyle çok İzole kavanozda, ettik. Ya, kavanozda çok, yetiştiriyor. çok kötü. Tek amacı ne biliyor musun? O sınavı geçsin. Evet yanlış. Hayata hazırlanmıyor çocuk. evet. En kötüsü ne? Çocuk bir de sınavdan işte başarısız olduğunda bitti. Bu sefer kötü çocuk. Evet. İşte bunun zekasında sorun var. Yani Evet. o da şey oluyor bu sefer. Atıl. Hepsi zincirleme birbirine çok bağlı maalesef. Kesinlikle. Geçen gün şey oldu. Bir komşum var. Kızı dansa hazırlanıyor. Dans gösterisi başlayacak. Ama o an heyecanlanıyor. Ağlamaya başlıyor işte. Çıkmak istemiyor falan. Sonra neyse çıkıyor şey falan. Ama kız sonra ağlıyor bilmem ne. Serap Hanım kızıma psikologdan randevu aldım. Psikoloğa götüreceğim. Niye dedim. Böyle böyle. Bu çok normal bir şey. Bu çok normal dedim. Ben bugün bir yere, bir programa çıkarken dedim hala ayaklarım titrer, heyecanlanırım. Bu doğanın, hayatın bir kanunu. Bence o değil, sen git dedim. Sen git dedim. Ya anne babalara sesleniyorum. Ufacık bir şeyde çocuğunuzu psikoloğa götürmeyin. Bana göre bir çocuğu psikoloğa götürmek travma yaratıyor. Yani Haksız mıyım? Doğru. Sonuç olarak şunu söylemek lazım. Çok haklısın bu konuda. Çok üzülüyorum. Biraz şöyle olmak lazım çocuklarda. Ben her zaman şöyle bir deneyimim var. Hani diyor ya prenses oldu her şey. O çocuklar rezil oluyor. Acı patlıcanı kırağı çalmıyor. Yani ben hep şunu gördüm. Rezil yetiştirilen çocuklar çok başarılı oluyor. Rezil yetiştirilen çocuklar şöyle bir şey oluyor. Ama tabii ayağını bileceksin. Evet. Çok da rezil edersen ölür yani. O Denge. çok da denge. Şöyle bir şey var. Küçükkenden bir yere çırak vermek. Mesela bir kızın elbise dikmesi çok önemli. Motor beceriyi çok geliştiriyor. Ben elbise bir diken kızları biliyor musun elini? Hani o elini biliyorum mesela. Yazı yazması mesela. Erkeklerin bir tornavida sıkması, bir lehim yapması, motor. O zaman çırak vereceksin bir yere. 2, ama mesela Stanford'a gideyim. Stanford bugün dünyanın en iyi öğrencilerin olduğu yer. Abi Stanford'da çocukların özelliklerini söylüyorum. 1, Stanford öğrencileri evler çok pahalı olduğu için karavanda yaşarlar. Bugün Palo Alto bölgesi, orası Palo Alto, San Jose bölgesi. Her evin önünde bir tane karavan var. O karavan da 8 ila 7 metrekare. Onun içine adam yani duş alıyor. Çünkü Yaşıyor. evler ne kadar? Evler 2000 Kaliforniya'da. O bölgede. San Francisco'da. 2000 veremezler. İkinci özellikleri. Bu çocuklar hepsi birer markette ya raf diziyor, öbürsü bisiklet tamir ediyor. Bir yerde çalışıyor. Neden? Hayatın içindeler. Çünkü Hayatın yarı içinde. zamanlı $1000 kazanıyorlar. Ama bunlar Stanford'da okuyor. 3, bu çocuklar bisiklete binmeyi öğrenmişler. Arabaları yok. Yani Porsche'larla gelmiyor. Stanford'da Porsche yok. İçeri girilmiyor da Stanford'da. Pratikler. Yani bisikletle kalmışlar. 4. özellikleri. Bunlar kolektif çalışmayı öğrenmişler. Yani 4 kişi, 5 kişi bir projeyi yapıyorlar. 6, ötekileşmemeyi öğrenmişler. Hintlisi var, Kolombiyalısı var. Yani nasıl dünya vatandaşı bunlar esasında bu Evet, modeller evet. var karşımızda. Ama bir sıkıntı daha var.
Stanford'un rektörünün kim olduğu belli değil. Adam orada bisiklete geçen bir herif. Diyor ki Stanford rektörü. Adam diyor ki bizim gibi çakarlı, plakalar falan bir şey yok. Adam bir herif işte. Emmi. Anladın mı şimdi? Yani buradan şunu söyleyeceğim. Gelinim sana söyle var ya, kızım sana söylüyor. Evet, gelinim senin. Gelinim seni anla işte. Bu da böyle. Sana yukarıların değişmesi gerekiyor. Siz yukarıları değiştirmezseniz o aşağıya doğru sirayet ediyor zaten. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Çok keyifli bir sohbetti bence. Mesajını verdin mi ailelere? Verdim. Ailelerin biraz canı yanmış olabilir. Çocuklarımız Hoşlarına gitmemiş olabilir. Olabilir. Gerçekler acıdır. Doğrularla maalesef başarı elde edilmiyor. Başarı da demeyelim de yani nasıl desem polyanlacılıkla çocuk yetişmiyor maalesef. Çocukları hayata hazırlamak lazım. Onlara zorbalık yapmamak lazım. Ve çocukları eğer sınavda başarısızsa anneler şu soruyu sorsun kendilerine, babalar. Benim hatam neydi çocuğuma yaklaşımımda? Ben sınavda bir çocuk başarısızsa, ders çalışmıyorsa yine temelde anne baba ilişkisi vardır. Kim ne derse desin. Sorumluluk duygusunu vermemiştir. Ben işe giderken kızıma şunu diyorum. Para kazanmaya gidiyorum demiyorum. Ne diyorum biliyor musunuz? Kızım benim sorumluluklarım var. Ben onları yapmak zorundayım diyorum. Çocuğa da yazın. Şimdi çocuk da diyor ki sorumluluk ne? Yani bu sorumluluk kelimesi ne? Büyüyünce öğrenecek mesela yani. Yapacak bir şeyim yok. Ama o da zor bir şey ama. Şimdi Elimden senin geleni. çocuk da sıkıntı. Şimdi sorumluluk çocuk. Hadi öbürsü daha kolay yani. Gitmem Süt mü? gerekiyor Yani diyorum. sorumluluk sütecek gidiyor adam ya benim. Senin durum da sıkıntılı ama. Bak yani. Sorumluluğum var. Yapmam gereken işlerim ben var. çocuk kafasına yapmalıyım. düşünürüm ben. Düşünür. Tabii. O da düşünsün istiyor zaten. Hayır, Düşünen çocuk ama- çocuklar istiyorum. Ha bak hani Ben düşünen sorumluluk çocuklar ne istiyorum. demek diye çocuk kitap karıştırıyor. Sorumluluk ne demek Google? Ben düşünen Evet. çocuklar istiyorum ben. Çok Gerçekten iyi. düşünen çocuklar Çok iyi. istiyorum. Evet. Yani düşündürelim biraz çocukları. Evet. Hazır lokma Katılıyorum olmasın. sana. Armut kış ağzıma Öyle düş. bir şey yok. Olmasın. Olmaz. Zaten sonumuz bu hale geldi. Evet. Birilerinin bir şeyleri söylemesi gerekiyor. Sen çocuğa sorumluluk slaytı hazırla. Sorumluluk ne demek? Ya sorumluluk kelimesi nedir? Ya senin çocuğun olmak da sıkıntı ama. Bak ben sana söyleyeyim. Zor. Bak ben liseli annenin çocuğuyum. Benim işim kolaydı. Sen de o zor annelerden bir tanesi olabilirsin. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Yani bir gün çocuğumla tanışmanızı çok isterim. Tamam. Ya çok Gerçekten. istiyorum, evet. Çok konuşuyoruz Sen- çünkü tamam. kızını. İsterim. Ben başka bir gün çekime Sen, gel. sen çocuğu al gel bir gün. Evet, al gel. Tamam. İsmi ne? Serenay. Serenay. Serenay, öpüyorum seni. Eşiniz bir beyin cerrahı, Evet. biliyorum. Çok selamlar olsun Teşekkür buradan. ederim. Sağ Keyifli bir Çocuğa ilk yayında. soracağım ne biliyor musun? Sorumluluk ne demek? Sorumluluk. Çalıştır gel. Yani. Görüşmek üzere. Hadi Yani bakalım. dediğim şu, yani sorumluluklarım var kızım. Beni bekleyen kişiler olabilir. Gitmek zorunda. Nasıl baban hastaneye gidiyor, nöbet tutuyor, gece bazen eve gelmiyor. Aslında oradan biraz alışmış durumda o. Dolayısıyla gitmen 3,5 gerekiyor. yaşında değil mi? 3,5 yaşında. Tamam anne Yani diyor. yine nöbet tutuyor falan da zor. Yani ben yine kendimi... Yani babanın o gün gece eve gelmeyip hastalığı hastanede olduğunu, ya şöyle görüntülü arıyoruz uyumadan önce Serenay'ı biz. Babasının işte ameliyathanede oluyor. Yoğun bir hastane olduğu için o boneli falan görüyor. Çocuk onları biraz öğrendi. Büyüyünce ne olacaksın diyoruz. Biz hiçbir şey öğretmiyoruz aslında. Örnek Ne oluyoruz. olacağım diyor Allah aşkına. Balerin doktor. Balerin doktor. Bizim de şöyle oluyordu. Tabii biz babam mesela bir bankacı eve gelmediği zaman anam şöyle diyordu. Kim bilir nereye gitti yine bu herif? Kim bilir yine... Nokta. Allah'ım ya Rabbim. Hadi görüşürüz.